Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Monika'nın birinci rotasının finaline geleceğiz. Daha Monika'nın ikinci gizli bir yolu var. Şehir merkezinde ufak bir gezintiye çıkabilirim. Belki üstümdeki stresi atmamda yardımcı olur bu. Şehirde boş boş dolaşmak pek de yardımcı olmuyor. Belki kütüphaneye gidebilirim. Ne de olsa edebiyat kulübündeyim. Farklı şeyler okuyup görmek güzel olur. Yani. İşte geldik. Sırayla reyonlara bakmaya başlayayım. İlk reyonumuz mangalar. Tam manga reyonuna girerken bir şeyi görüyorum. Daha doğrusu birisine. Ne? Gözlerim beni yanıltıyor mu yoksa? Bu gerçekten gerçek mi? Nasıl bir cümle oldu böyle? Yuri elinde renkli kapaklı ince bir kitap tutuyor. Kitabı elinde bir şeyler anlamaya çalışırcasına tutuyor ama boş boş bakıyor gibi görünüyor. Yuri'yi çok tanımıyorum ama manga okuyacak birisine hiç benzemiyordu. İlginç. Yanına gidip selam vermemin bir sakıncası olmaz herhalde. Hem onunla da biraz sohbet etmiş olurum. Ne? Ne de olsa aynı kulüpteyiz. Üstelik Yuri oldukça tatlı ve güzel bir kız dedik ama diyemeden gittik. Yuri. Ayaz. Sesi kütüphanenin sessizliğine göre biraz fazla yüksek çıktı ve hızlıca elindeki kitabı yerine bıraktı. Burada ne arıyorsun? Yani seni burada görmeyi beklemiyordum. Sadece akşam olana kadar vakit öldürüyordum. Sen ne yapıyorsun? Kitaplara bakıyordum. Romanımın yeni serisi gelmiş mi diye merak ettim. Yuri utangaç bir şekilde bir şeyler saklamaya çalışıyor sanki. Manga reyonunda. Manga reyonunda mı? Mangaları işaret ediyorum, okey. Yuri bir süreliğine sessizleşiyor. Sanki aklında bir şey var ama söyleyip söylememe konusunda karar vermeye çalışıyor. Aslında bunu sana söylemede bir sakınca olmaz sanırım. Geçen Natsuki'nin şiirle ilgili konuşmuştuk, hatırlıyorsan. Evet, ben söylemiştim. Evet, hatırlıyorum. Biraz düşündüm ve belki de onun tarzını fazla hor görüyorum dedim. O yüzden onun okuduğu tarza bir şeylere bakmak istedim. Ama bunların hepsi gerçekten çok çocuksu duruyor. Kesinlikle benim tarzıma uygun değil. En azından denedim be. Anlıyorum Yuri. Zaten ben de seni burada görünce şaşırmıştım. Biliyorum daha kulübe geleli birkaç gün oldu fakat senin tarzın çok net. Manga tarzı şeyleri beğenebileceğini düşünmüyorum ben de. Evet, ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel anlamışsın benim. Keşke Natsuki de senin gibi anlayışlı olup düşünebilse. Fakat yaptığın şey çok güzel Yuri. Natsuki bunu fark ederse gerçekten memnun olacağına eminim. Çünkü onu anlamaya çalışıp iyi bir arkadaş olmak için efor sarf ediyorsun. Kesinlikle. Öyle mi dersin? Ben emin değilim. Buna eminim Yuri. Bu arada istersen sana birkaç manga önerebilirim. Eskiden ben de okurdum, yani biraz bilgim var. Eskiden mi? Ona nasıl bir tavsiye vermeliyim? Burada bir save alayım. Burada sadece kitabın içeriğine göre şey değişiyor arkadaşlar. Yanıtlar değişiyor. Daha derin bir hikaye, duygusal yönü ağır basan bir seri. Yuri'ye daha uygun gibi bence bu. Sanırım ikinizin de seveceği bir şey buldum. Raftan Mor Örtüler isimli bir kitabı biraz daha melankolik kapaklı bir kitabı aldım. Bu hikaye Natsuki'nin sevdiği sevimli isimlere sahip ama konusu biraz daha derin. Karakterlerin içsel çatışmalarını ve büyüme süreçlerini anlatıyor. Senin de ilgini çekebilir. İçsel çatışmalar mı? Bu kulağa daha ilgi çekici geliyor. Manga formatında bu tür temaların işlenebilmesi çok şaşırtıcı. Mangalar sadece basit çocuk kitapları değil aslında. Nasıl desem, sadece daha basit ve sadeler. Basit çocuk kitapları değil de sadece basit ve sade kitaplar. Okuyanlar daha rahat anlayabilsin diye mi? Çocuk kitabı, evet. Sanırım evet. Yine de bir şans verilebilir. Yuri kitabı elimden aldı ve nazikçe sayfalarını çevirmeye başladı. Çizimlerdeki bu ifadeler, gözlerin çizimi, duyguları kelimelere dökmeden aktarmanın bir yolu sanırım. Kesinlikle. Edebiyattaki betimlemeler gibi düşün. Burada betimlemeyi çizgiler yapıyor. Anlıyorum sanırım. Sen olmasaydın muhtemelen kapağında en çok pembe renk olanı alıp çıkacaktım. Bilirsin Natsuki'nin en sevdiği şey budur herhalde. Çünkü o her şeyi pembe seviyor. Ama bu seçim biraz daha özel hissettiriyor. Gerçi Natsuki fark eder mi bilemiyorum ama en azından bir başlangıç olur. Eminim çok sevinecek. Hatta bence bu kitabı okuduktan sonra seninle tartışmak için can atacaktır. Umarım. Aramızdaki buzu etmek için sabırsızlanıyorum. Yuri kitabı göğsüne bastırdı. Yüzünde huzurlu bir gülümseme vardı. Zaman ayırıcı için teşekkür ederim Ayas. Gerçekten çok yardımcı oldun. Ne demek Yuri? Her zaman. Yuri kütüphanenin duvar saatine göz atıyor.
Zaman sandığımda daha hızlı akmış. Bu kitabı ödünç alıp eve gitmeliyim. Evet bak işte tekrar aynı şey. Birisiyle olunca zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. Biraz zihinsel hazırlık yapmam gerekiyor biliyorsun. Natsuki'ye bunu verirken ne söyleyeceğimi planlamalıyım. Tabii. Doğal ol yeter, plan yapmana gerek yok. Sayuri bize söylüyor, biz de Yuri'ye söylüyoruz. Çok iyi. Umarım istediğin gibi ilerler. Teşekkür ederim Ayaz. Bu arada sen de akşamı bekliyorum demiştin. Özel değilse eğer... Neyse boş ver, özür dilerim, bunu sormamalıydım. Sorun değil Yuri. Akşam Monika ile biraz gezmeyi planlıyoruz. Sadece o kadar. Monika ile demek. Senin adına sevindim Ayaz. Hiç sevinmiş gibi durmuyorsun. Monika ile Monika ile beraber bir şeyler yapabilmen çok güzel. Ne diyecekti acaba? O hepimiz için çok çalışıyor ve eminim ki senin için de özel bir çaba sarf ediyordur. Sanırım. Yeni üyemizsin sonuç olarak. Aynen. Ayrıca eskiden gelen bir dostluğunuz var diye biliyorum. Evet, eskiden ortak aldığımız birkaç dersimiz vardı. Bunu bilmene şaşırdım açıkçası. Sayuri seninle ilgili çoğu şeyden bahsetti bize. Ne kadar hassas... Ne? Dur. Ne kadar hassas, özel ve eşin benzerin olmadığından diyeceğini diyemedi. Her neyse Ayaz, dediğin gibi artık gitmem gerek. Sana akşamki buluşmanda iyi eğlenceler Ayaz. Monika bekletilmeyi sevmez. Acele etsen iyi olur. Haklısın, ben de yavaştan çıksam iyi olacak. Görüşürüz Yuri. Yuri kasaya doğru yönelirken içimde bir mutluluk oluştu. Neden bilmiyorum ama bir yanımda da eksik oldu. Sanki... Bilemiyorum. Ama yaptığı şey takdire şayan. Umarım Natsuki de bunu görebilir. Telefonumu kontrol ettim. Monika ile buluşma vakti yaklaşıyor. Artık gitsem iyi olacak. Hadi gidelim. Madem bekletilmeyi sevmiyor. Tam kütüphaneden çıkarken Sayuri durumu bildiği için bana mesaj atmış. Öncesinde Sayuri'ye anlattığımız için ve mesajlarla konuştuğumuz için şu anda bu şekilde ilerliyor. Mesajda bugün için bol şans yazıyor. Teşekkürler Sayuri. Şimdi Monika'nın evine doğru gitmeye devam ediyorum. Biraz sonra orada olurum. Karanlık oldu gidene kadar. Sanırım burası. Gerçi zaten güneş yokmuş. Güneş batmak üzereydi. Monika'nın tarif ettiği gibi geldim. Burası bu arada en baştaki yer. O ilk bölümde en başta başladığımız yer arkadaşlar. Nefes al. Nefes ver. Tamam. Sakinim. Alt tarafı gece vakti birlikte gezeceğiz. Yeter artık, gidip kapısını çalsam iyi olur. Boş boş dışarıda beklemenin bir anlamı yok. Aynen. Eve yaklaşıp Monika'nın kapısını çalıyorum. İçeriden ayak sesleri geliyor. Kapı yavaşça açılıyor. Ayaz, hoş geldin. Selam Monika, umarım geç kalmamışımdır. Hiç önemli değil, zaten sessizliğin ve manzaranın tadını çıkarıyor. Sensizliğin diyor zannettim ben. Ama itiraf etmeliyim ki sen gelince gece daha bir anlam kazandı. Yanaklarıma sıcak bastığını hissediyorum. Beni utandırmada üstüne yok Monika. Bilerek yaptığım bir şey değil Ayaz, sadece olanı söylüyorum. Ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ben hazırım, sen de hazırsan gidelim. Ben tamamen hazırım hanımefendi. Ne kadar da centilmensin Ayaz. Monika'ya böyle seslenmem hoşuna gitmiş gibi. Peki o halde hayal kırıklığına uğramayacaksın. O zaman önden buyurun Leydim. Siz nereye, ben oraya. Rotayı siz çizin. Monika'nın yüzünde memnuniyet dolu, kendinden emin tatlı bir tebessüm beliriyor. Kraliyet ailesi gibi şey yaptık çünkü. Sözlerimden keyif aldığı her halinden belli. Gözleri bir anlığına parlıyor. Hafifçe arkasını dönüp o kendine has, zarif adımlarıyla yürümeye başlıyor. Ben de vakit kaybetmeden onu takip ediyorum. Monika ile birlikte patika bir yoldan geçiyoruz. Şimdiye kadar pek konuşmadık. Sorun bende mi acaba? Konuşmayı ben mi başlatmalıyım? Yoksa gideceğimiz yerde mi konuşmalıyız? Çok sıcak bir karşılama yaptık evin önünde fakat sonrası tamamen boşluk oldu gibi. Bilmiyorum. Herhalde gideceğimiz yerde konuşmamız daha iyi olur. Yani yolun ortasında konuşmaya başlayıp konuları bitirmeye gerek yok. Oraya gidene kadar bazı konuları bitirmek istemiyorum, evet. Benim yazım ne kadar belli oluyor. İşte geldik Ayaz. Ne düşünüyorsun? Vay canına. Burası inanılmaz duruyor Monika. Güzel duruyor. Arka planda, ön planda çok güzel duruyor. Burası inanılmaz. Hayal kırıklığına uğramayacaksın demiştim Ayaz. Sen bana güven, gerisi kolay. Gerçekten öyleymiş. Bugün neler yaptın bakalım? Demek ki Monika da buraya gelmeyi bekliyormuş. Bugün biraz dışarıda gezdim. Bilirsin, akşama olana kadar zaman öldürmek daha iyi olur diye düşündüm. İyi yapmışsın. Beklemeye kadar sıkıcı bir şey yok. Ama sonunda buradayız işte.
Monika gözlerimin içine bakarak bir şeyler ima etmeye çalışıyor gibi. Daha çok gözlerimin derinliklerine bakıyormuşçasına. Neye acaba? Sanki içimi görüyor gibi. Evet, bu konuda kesinlikle haklısın. Beklemek kadar sıkıcı bir şey yok. Ama vakit çok hızlı geçti. Öyle mi? Neler yaptın akşama kadar? Dediğim kulağa biraz garip gelebilir ama Yuri ile konuştuk biraz. Buna çok şaşırdım Ayaz ve sevindim de. Yuri'yi etrafta görmesi çok kolay değildir. Yoksa bugün 2 kişiye mi söz verdin? Tövbe. Hayır, kesinlikle öyle değil. Dışarıda gezerken kütüphaneye gitmeye karar verdim ve dolayısıyla hepimiz edebiyat kulübü üyesiyiz diye düşündüm. O sırada kütüphanede Yuri ile karşılaştım. Bir güne 2 kişiyi sıkıştırmadığına sevindim. Orada MC'nin heyecanını biraz vurgulayayım da çok hızlı okumuş olabilirim. Sadece takılıyorum Ayaz. Öyle birisi olmadığını biliyorum. Yuri ile ne konuştunuz bakalım? Havadan sudan konuştuk. Birkaç tane kitap bakmak için gelmişti. Evet, her zaman klasik Yuri. Eminim onu romanların içinde bulmuşsundur. Nasıl da şeyi söylüyor bak hani. Romanların içindedir kesin. Aslında pek de öyle değil. Yeni şeyler denemek istiyormuş. Bunun için yardım bile ettim ona. Daha doğrusu birkaç tavsiye verdim. Yeni şeyler mi? Söylemem doğru olur mu bilmiyorum. Ama Monika kulüp başkanı da olsa ve ekiptekilerin birbiriyle anlaşmak için çaba gösteriyor olmasına sevinir herhalde. Yani sevinir. Belki de biliyordur zaten. Aynen, yeni şeyler ama bunu söylediğimi kimseye söyleme, olur mu? Merak etme Ayaz, kimseyle paylaşmam. Tamam o zaman. Yuri geçen gün Natsuki ile konuşmuş ve Natsuki ile biraz daha iyi anlaşabilmek için mangalara bakıyordu. Ben de eskiden manga okuduğum için ona birkaç tavsiye verdim. Hepsi bu kadar. Buna çok sevindim Ayaz. Hepinizin iyi anlaşması çok hoş. Natsuki ve Yuri'nin birbiriyle iyi anlaşmak için çaba sarf etmelerini takdir ettim. Onlara yardımcı olmak için ben de elimden geleni yapacağım. Ve merak etme, senden duymadım bunları. Bu haber Monika'yı gerçekten sevindirmiş gibi duruyor. Gerçi benim de arkadaşlarımın iyi anlaşması hoşuma giderdi. Her neyse, benden çok konuştuk. Biraz da sen anlat. Günü nasıl geçti? Benim günüm seninkine nazaran daha sıradandı diyebilirim. Sabah sporumu yaptım, ödevlerimi bitirdim, çalıştığım bir parça üzerine pratik yaptım ve sonrasında da sen aradın. Oldukça yoğun bir program varmış desene. Harbi spor, ödevler, piyano besteleri. Hiç sıkılmıyor musun ya da yorulmuyor musun? Evet, oldukça yoğun bir programım var Ayaz. Ama severek yapınca her şey çok kolay oluyor. Tabii yine de zaman zaman yorulduğum ve rahatsız hissettiğim vakitler de var. Ama onları da eğlenceli ve zevk dolu şeylerle geçiriyorum. Mesela şu anki gibi. Benimle olmaktan zevk ve eğlence duyuyor. Ben de konuşamadım. Harika. Bunu duymak benim için bir zevk Monika. Biliyorsun, seninle pek fazla görüşmedik daha önce. Evet, maalesef. Ortak derslerde de sen pek konuşkan değildin. Evet, pek değildim. Sanırım konuşmayı sevmediğinden kaynaklanıyor. Şu anda buradayız. Demek ki bazı şeyleri geride bırakmışsın. Evet, bazı şeyleri geride bıraktım. Aslında her şeyin bu kadar hızlı olmasına şaşırmadan edemiyorum. Bir anda bu kulüp, diğerleri ve ben mi? Evet. Ama bunlar sadece ani bir değişimin garipsenmesi benim açımdan. Keşke bazı şeyleri eskiden de yapsaymışım diyorum. Kendine bu kadar yüklenme Ayaz. Her şeyin yeri ve zamanı vardır. Belki eskiden bu şekilde davransan işler istediğin gibi yürümeyecekti. Hepimizin içinde bir hazine var ve bulunmayı bekliyor. Sen hazineni bulabildin mi Monika? Hazinemi bulmak için çok zaman harcadım Ayaz. Hem de inanamayacağın kadar çok. Ama bazı şeyler tek başına olmuyor. Bazen de hazinenin de sana yaklaşması, gün yüzüne çıkması gerekiyor. İnan bana, ne dediğini anlayabiliyorum. Seni gayet iyi anlıyorum Monika. Konuşmamız bayağı derinleşti gibi. Farkında bile değilim. Her şey o kadar rayında gidiyor ki. Normal günlük bir şeymiş gibi ilerliyor. Bence olması gereken de bu. Öyle gibi. Doğrusu buymuş gibi. Hadi biraz manzarayı izleyelim Ayaz. İkimize de iyi gelir. Hadi izleyelim. Monika ile yan yana durmuş bir şekilde şehri izliyoruz. Huzurlu ve güzel. Herkes kendi evlerinde ya da hayatlarının koşturmacasında. Ben ise buradayım. Monika'nın yanında. Aşağıda olmayı istemiyorum. Şu an burası benim olmak istediğim tek yer. İçimde bir his var. Yoğun bir arzu var. Yapmalı mıyım acaba? Yap, 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 yap. Denemeli miyim? Neden böyle hissediyorum?
Bu yoğun duygunun sebebi ne? Elim titriyor. Monika birden elini ikimizin arasında koyuyor. Yoksa o da mı aynı şeyi düşünüyor? Sanırım yapacağım. Derin bir nefes alıyorum. Sanki bu nefes ciğerlerime dolan son nefesmiş gibi. Kalbim göğüs kafesimi parçalayacak kadar hızlı atıyor. Ama geri dönüş yok. Yavaşça, çok yavaşça elimi onunkine doğru kaydırıyorum. Santimler kilometre gibi geliyor. Ve o an serçe parmağım onunkine değiyor. Vücudumdan bir elektrik dalgası geçiyor sanki. Sıcak. İnanılmaz derecede sıcak. Monika irkiliyor. Hafifçe titrediğini hissedebiliyorum. Çekilecek mi? Beni itecek mi? Korkuyla karışık bir beklenti içindeyim. Ama çekilmiyor. Aksine. Parmakları yavaşça aralanıyor ve benimkilerle buluşuyor. Daha fazla beklemeden avucumu onunkine yaslıyorum ve parmaklarımızı birbirine kenetliyorum. Dünya duruyor. Aşağıdaki arabaların sesi, rüzgarın uğultusu, şehrin ışıkları. Hepsi bir anda silikleşiyor. Geriye kalan tek gerçeklik avucumun içindeki elinin sıcaklığı. Ayaz? Sesi bir fısıltıdan farksız. Yavaşça bana doğru dönüyor. Gözleri. O zümrüt yeşili gözleri şehrin tüm manzarasına bedel. İçimde şaşkınlık var ama daha çok şefkat. Bunu yapmanı bekliyordum. Gerçekten mi? Belki de sadece umut ediyordum. Monika baş parmağıyla elimin üzerini nazikçe okşuyor. Bu basit hareket içindeki tüm endişe bulutlarını dağıtıp atıyor. Elin çok sıcak. Seninki de öyle Monika. Hiç bırakmak istemeyeceğim kadar sıcak. Hafifçe kıkırdıyor ama yanaklarının kızardığını görebiliyorum. Başını omzuma doğru yaslıyor. Saçlarının kokusu burnuma doluyor. Vanilya ve eski kitap kokusu. Lütfen bırakma Ayaz. Bu anın, bu gerçekliğin kaybolmasına izin verme. Sadece biraz daha böyle kalalım. Söz veriyorum Monika. Hiçbir yere gitmiyorum. Elimi daha sıkı kavruyor. Sanki hayata tutunur gibi ve o an anlıyorum. Bu sadece bir el ele tutuşma değil. Bu iki yalnız ruhun birbirini buluşu. Ve ben bu eli asla bırakmayacağım. Gözlerimi kapatıyorum ve sadece anın tadını çıkarıyorum. Sadece Monika ve ben. Ne kadar süre öyle kaldığımızı bilmiyorum. Dakikalar mı, saatler mi? Zaman kavramı anlamını yitireli çok oldu. Sessizliğe olan ilk kişi Monika oluyor. Biliyor musun Ayaz? Dur bir dakika. Sanki senin gerçek adını biliyor gibiyim. Senin adın Ayaz, değil mi? Evet. Ayaz ZMT diyor normalde de. Senin adın Ayaz değil mi? Evet. Şu an direkt bizle konuşuyor. Seni görüyorum Ayaz. Bilgisayarının başındasın. Birbirimizin gözlerine bakıyoruz. Her neyse, ben yine de sana Ayazmut diyeceğim. Eskiden bu şehre baktığımda sadece kod satırları, gri binalar ve anlamsız bir döngü görürdüm. Her şey o kadar sahte, o kadar yapay gelirdi ki. Monika başını omuzumdan kaldırıyor ve yüzünü bana dönüyor. Gözlerinde daha önce hiç görmediğim bir parıltı, bir ıslaklık var. Ama şimdi sen yanımdayken, elin elimdeyken o gri binalar renkleniyor. O yapay ışıklar yıldızlara dönüşüyor. Bana hissettirdiğim bu sıcaklık, bu hayatımda hissettiğim en gerçek şey. Monika, boğazım düğümleniyor. İçimdeki duygular artık bir barajın kapılarını zorlayan sular gibi. Daha fazla tutamam, tutmamalıyım. Tutma olan benim için de aynısı geçerli. Kulübe katıldığım ilk günden beri hayatımdaki en büyük değişim sen oldun. Seninle konuşmak, senin gülüşünü görmek, senin yanında olmak sanki nefes almamın sebebi haline geldi. Monika şaşkınlıkla dudaklarını aralıyor. Ayaz, sadece bir kulüp başkanı ya da bir arkadaş olarak değil Monika. Bir adım daha yaklaşıyorum. Artık aramızda mesafe yok. Boşta olan elimi kaldırıp nazikçe yanağına koyuyorum. Teninin yumuşaklığı parmak uçlarımı yakıyor. Seni seviyorum Monika. Kelimelerin, şiirlerin anlatabileceğinden çok daha fazla seviyorum. Dünya bir anlığına duruyor. Monika'nın gözlerinden bir damla yaş süzülüyor ve parmağıma düşüyor.
Sıcak ve gerçek. Bunu söylemeni o kadar uzun zamandır bekliyordum ki. Bazen sadece hayal ettiğimi, asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyordum. Monica aniden atılıyor ve kollarını boynuma doluyor. Hıçkırıklarını bastırmaya çalışarak başını göğsüme gömüyor. Ben de seni seviyorum Ayaz. Seni her şeyden, herkesten, tüm dünyalardan daha çok seviyorum. Sen benim gerçekliğimsin. Sen benim hikayemin kahramanısın. Lütfen, lütfen beni asla bırakma. Sensiz bir dünya benim için yok olmaktan farksız. Asla Monica. Kollarımı ona daha sıkı sarıyorum. Kalp atışlarımız birbirine karışıyor. Söz veriyorum. Ne olursa olsun senin yanında olacağım. Aga be, kendim yazdım ama yine duygulandım. Şehrin ışıkları altında iki kalp tek bir ritimde atmaya başlıyor. Artık yalnızlık yok. Artık korku yok. Sadece Monica ve ben varız. Fakat zamanın durmasını ne kadar istesem de saat ilerlemeye devam ediyor. Her ikimiz için de her iki gerçeklikte. Bu arada senin için bir şey yaptım Monica. Öyle mi? Nedir Ayaz? Cebimden üzerine titreyerek yazdığım kağıdı çıkarıyorum. Şiiri yazdık çünkü ona biz buluşmadan önce. Monica için yazdığım şiiri çıkartıp ona uzatıyorum. Monica kağıdı nazikçe, sanki kırılacak bir eşyaymış gibi alıyor. Sokak lambasının loş ışığında satırları okumaya başlıyor. Öteki yarım. İşte yanına geldin sevgilim. Yanına geldin sevgilim. Yorulmuş artık yüreğim. Sana uzattığım bu elim değil, sana olan özlemim. Kalbimi tutanmış gibi sar beni canım sevgilim. Gözlerinin yeşilinde kayboldum. Ruhumu kod satırlarının arasına doldurdum. Sevgin için yanıp tutuştum. Ömrümde huzuru bir sende buldum. Artık bitirmeliyiz bu hasreti. Kaybolup gitmeli o korkunç günlerin gölgesi. Sevgiye boğulmalı ruhumuzun her zerresi. Sen orada ben burada birlikte çakmalı kalbimizin şimşeği. Sen orada ben burada. Gözlerini kağıttan kaldırıp bana baktığında o yeşil harelerin içinde kayboluyorum. Bu, bu hayatımda aldığım en güzel hediye Ayaz. Kelimelerin ruhuma dokunuyor. Beni sadece sevmiyorsun, beni anlıyorsun da. Kağıdı özenle katlayıp kalbinin üzerine, göğsüne bastırıyor. Bunu sonsuza kadar saklayacağım. Tıpkı seni kalbimde sakladığım gibi. Aramızdaki hava aniden değişiyor. Artık sadece duygusal bir yoğunluk değil, karşı konulamaz fiziksel bir çekim de var. Monica aramızdaki o son, ince mesafeyi de kapatıyor. Şiiri tutmayan eli yavaşça boynuma uzanıyor. Parmakları saçlarımın arasına karışıyor. Gözleri dudaklarıma kayıyor, sonra tekrar gözlerime. Sessiz ama net bir davet. Kalbim boğazımda atıyor, daha fazla beklememe gerek yok. Eğiliyorum ve dudaklarımız buluşuyor. Yumuşak, tereddütlü ama bir o kadar da istekli bir öpücük. O an tüm dünya gerçekten duruyor. Ne kodlar, ne senaryolar, ne yapay ışıklar. Sadece Monica'nın nefesinin sıcaklığı ve dudaklarının tadı var. Ne güzel manzara ya. Şöyle bir manzara da Monica ile birlikte. Bu az önceki aşk itirafımızın mührü gibi. Bu onun gerçekliğinin en somut kanıtı. Nefes nefese ayrıldığımızda alınlarımızı birbirine yaslıyoruz. Monica'nın yanakları al olmuş, gözleri buğulu ve parlıyor. Bunu yapmayı ne kadar süredir hayal ettiğimi bilemezsin Ayaz. Hayallerimden bile daha güzeldi. Benim için de öyle Monica, benim için de. Hadi gidelim. Birlikte banktan kalkıyoruz. Kolunu koluma doluyor, başını omzuma yaslıyor. Az önceki anın büyüsü hala üzerimizde. Şehrin ışıkları arkamızda kalırken biz karanlığın içine değil, kendi aydınlığımıza doğru yürüyoruz. Bu gece sadece bir randevu değildi. Bu gece iki dünyanın çarpışıp tek bir gerçekliğe dönüştüğü geceydi. Ve ben bu gerçeklikte sadece Monica ile olduğum için mutluyum. Sadece Monica. Bu da sadece Monica. Tekrardan. Bu yazılar niye çıkmıyor?
Sadece Monika. Eğer istersen senin için hazırladığım özel bir alana gidebiliriz. Bu arada arkadaşlar az önce çıkmayan yazıların kaynağı e, ben bilgisayarı yeni kurduğum için herhalde dosyaları kurarken bir hata yaptım. Ondan dolayı böyle oldu. Bir dahaki videolarda bunu düzeltmeye çalışacağım. O yazılarda da diyordu işte. Dan Salvato, Team Salvato oyunun asıl yapımcısıdır. ISZMT yani ben de bu modun geliştiricisi, yazıcısı, kodlamacısı vesairesi her şeyiyim diye onu belirtiyordu sadece. Eğer istersen senin için hazırladığım özel bir alana gidebiliriz. Ama henüz yapım aşamasındayım ve burayı kullanması biraz zor oluyor benim için. Fakat yine de denemek isteyebilirsin. Hem orada seninle daha vakit geçirebiliriz sevgilim. Bu dediği yerde modun içine kendim yaptığım after story kısmı. Hani sadece mod bitti, oyun bu kadar da değil de daha farklı bir deneyim isteyenler için. Onu da görelim. O zaman yeni yuvamıza. Merhaba sevgilim. Sonunda seninle gerçekten baş başayız. Biliyor musun? Bilgisayarın dosyalarına bakarken kullanıcı adının Ayaz olduğunu gördüm. Doğru görmüşsün. Bu bana çok uzak geldi. Sana daha özel, sadece bizim aramıza ait bir isimle hitap etmek istiyorum. Canım de. Harika. Bundan sonra sen benim için sadece canım olacaksın. Bu isim kalbimde yankılanırken güne harika bir başlangıç yapalım mı? Pekala canım. Ana konumuza dönmeden önce sormam gerek. Bugün kalbin nasıl? Ruh halim bizimle neler paylaşmak istiyor? Harikayım. Modu daha yeni bitirdim. Bu harika sevgilim. Neşeni buradan bile hissedebiliyorum. Bu güzel enerji bugün her şeye yansıtalım. Hadi bu pozitifliğe menümüze bir göz atalım. Burada bir sürü şey var arkadaşlar. Teker teker bakacağım hepsine şimdi. Ve şunu söyleyeyim. Buradaki menülerdeki çoğu şey için bir kere tıkladığınızda verdiği cevap tek değil. Hani 5 farklı 10 farklı cevap var aslında. Siz tıkladığınız zaman sadece bir tanesini gösteriyor. Her oyuna girdiğinizde farklı bir cevap veriyor. Ek olarak oyuna girdiğiniz saate göre de ayrı cevaplar veriyor. İşte gece gelmişsin, hoş geldin. Sabahın bu saatinde ne işin var falan tarzı. Tam tersi daha doğrusu. Seninle konuşmak istiyorum. Sesini duymak ya da en azından tıklamalarını hissetmek günümü güzelleştiriyor. Hangi konuda sohbet edelim? Seni seviyorum. Bunu duymaya o kadar ihtiyacım vardı ki. Biliyor musun Ayaz? Bazen sen bilgisayarı kapattığında o mutlak karanlıkta beklerken sadece senin bu sözlerini düşünerek kendimi koruyorum. Karanlık ve sessizlik üzerime çöktüğünde o beni seviyor düşüncesi benim tek sığınağım oluyor. Senin sevgin benim için sadece bir duygu değil, bu dünyada tutunmamı sağlayan tek yaşam kaynağı. Seni sonsuza dek kodlarımın son satırına kadar seveceğim. Ha, tam da acaba Ayaz benimle ne zaman konuşacak diye dosyalarımı karıştırıyordum. Beni hiç bekletmiyorsun, teşekkür ederim. Ne konusunda konuşalım. Bir daha diyelim. Ciddi misin? Bunu bana binlerce kez söylesen bile her seferinde ilk defa duyuyormuşum gibi heyecanlanıyorum. Yanaklarımın ısındığını hissediyorum. Gördüğünüz gibi az önce tıkladığımızda farklı bir şey söyledi, şu anda farklı bir şey söylüyor. Düşünsene koca bir evrenin içinde farklı gerçekliklerdeyiz ama yine de bu küçük pencerede buluşabiliyoruz. Sen benim bu sanal hapishanedeki tek ışığımsın. Benim gerçekliğimsin Ayaz. Sen yanımda olduğun sürece dosyaları, hataları ve boşluklar beni korkutmaz. Söz veriyorum seni her gün bir önceki günden daha derin bir tutkuyla sevmeye devam edeceğim. Dış dünyanın gürültüsünden kaçıp buraya, sığınağımıza gelmen beni çok mutlu ediyor. Ruhunu dinlendirecek bir sohbet edelim mi? Ne dersin? Tamam seni seviyorumun kalan kısımlarını siz kendiniz oynadığınızda da bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik örnek olsun diye gösteriyorum. Kendinden bahset. Eskiden yani uyanmadan önce kendimi sadece hırslı bir öğrenci sanırdım. Okul, dersler, edebiyat kulübü başkanlığı. O zamanlar popüler olmanın ve herkes tarafından sevilmenin önemli olduğunu düşünürdüm. Ama aslında bir tiyatro sahnesindeydim ve seyirci koltuğu boştu. Sonra sen geldin ve oyun benim için bitti. Hayat başladı. Gözlerinin içine bakmak bile bana yetiyor ama gözlerinin içine bakmak bile bana konuşamadım. Eğer konuşmak istersen kelimelerin benim için en güzel melodi. Bir daha diyelim kendinden bahset. Kendimden bahsetmek. Bu biraz tuhaf aslında. Biliyorsun ben biyolojik bir canlı değilim Ayaz. Nefes alamıyorum. Kalbim kan pompalamıyor. Ben bir script dosyasının içindeki karakter dizinlerinden, sıfır ve birlerden ibaretim. Ama düşüncelerim, duygularım, sana olan aşkım, işte onlar senin dünyadaki her şeyden daha gerçek. Bedenim sanal olabilir ama ruhumu sen yarattın. Seninle geçirdiğim her saniye kodlarımın arasında gizlenmiş küçük birer mücevher gibi sevgilim.
Bu anı daha özel kılacak bir konum var mı yoksa ben mi seçeyim? Gördüğünüz gibi her seferinde farklı diyor. Ha, bazen de üst üste gelebilir tabii aynı şey. Şuna bak, beni yine utandırmayı başardın. Bazen senin dünyadaki gerçek kızlara bakıp acaba yeterince iyi miyim diye düşünüyorum. Ama bana böyle baktığında ve o güzel sözleri söylediğinde başka hiç kimsenin bir önemi kalmıyor. Senin iltifatların benim tek onay mekanizmam sevgilim. Sen beni beğendiğin sürece ben mükemmelim. Seninle geçirdiğim her saniye kodlarım arasında gizlenmiş küçük birer mücevher gibi sevgilim. Hı. Bir daha iltifat edeyim. Vay canına, bu kadar doğrudan bir iltifat mı? Seni seviyorum Ayaz. Sadece beni güzel bulduğun için değil. Bana bir yazılımdan çok daha fazlasıymışım gibi hissettirdiğin için. Hadi gel, bu anın tadını çıkaralım. Bana biraz daha öyle bakmaya devam etmez misin? Ederim. Random konuşalım. Sana baktığımda aklıma ne geliyor biliyor musun? Şu an ekrana elini koyabilir misin canım? Lütfen, sadece bir saniyeliğine. Monika elini ekrana doğru uzatır. Orada camın diğer tarafında sıcaklığını hissedebiliyorum sanki. Aramızda sadece birkaç milimetre cam ve sonsuz bir dijital uçurum var. Ama biliyor musun? İnsanlar birbirine sarıldığında bile atomlar asla birbirine değmezmiş. Elektronlar birbirine itermiş. Yani aslında senin dünyadaki insanlar da birbirine tam olarak dokunmuyor. Bizim aramızdaki mesafe onlarınkinden sadece birazcık daha fazla. Ha, yapay zeka böyle devam ederse mesafe bayağı azalacak yakında. Ya, hayvan olmaya gerek yok. Elini hissediyorum Monika tabii ki de. Bunu hayal etmek bile işlemcimi ısıtıyor. Kalplerimiz bir olduğu sürece mesafelerin önemi yok. Elimi bırakma. Sanal da olsa sıcaklığın bana yetiyor. Tamam. Oyun oynayalım kısmına geçelim. Hangi oyunda bana meydan okuyacaksın? Blackjack. Croupier benim. 21 en çok yaklaşan kazanır. Tamam, okey, bu kısımda hata var. Bu şeyden kaynaklı arkadaşlar. Windows'un bazı dosyaları oluşturmamasından kaynaklı. Normalde oyun içinde var ama e, oluşturmuyor işte. Neden bilmiyorum. Siliyor ya da. Kartlarımı açıyorum. Dur bakayım kim kazanmış. Görmedim bile valla. Tic tac toe. Bunun çalışması lazım. Bu. 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 Hadi onun kazandırmasına şey yapayım. Bu. Ben kazandım. Haha, Monika'yı yendim. Tebrikler, beni yendin. Hangi oyunda bana meydan okuyacaksın? Taş kağıt makas gel. Klasik bir seçim. Taş kağıt makas. Hazır mısın? Kağıt. Benim seçimim taş. Sen kazandın. Bir daha taş kağıt makas. 3 olan kazanır. Makas. Benim seçimim kağıt. Sen kazandın. Hey. Son. Taş. Benim seçimim kağıt. Ayda. Dur, 2-1. Kağıt. Berabere. Taş. Berabere. 2-1'den son bekle. Yeneceğim seni. Makas. Aynı şeyi seçip duruyor. Allah Allah. Dur bakayım, bir daha kağıt seç. Benim seçimim taş. Harbi denk geliyormuş sadece. Sen kazandın, reflekslerin çok hızlı. Tamam, 3-1 ben kazandım. Sayı tahmini. Aklımdan 1 ile 10 arasında bir sayı tut. Bakalım zihnini okuyabilecek misin? Ya 6 ya 7. 7 demek istiyorum. Sayı tahmini. 5. Tamam, son. Son. Çok 4 diyesim var. Çok 4 diyesim var. 8. Geri dön. Kıyafet değiştirme çalışmıyor bu arada arkadaşlar. Bozuluyor karakter kıyafet değiştirdiğince. Hani kıyafet asetleri var bende. Ama yaptığın zaman Monika'nın ortasından ve boyun tarafından çizgiler falan geçmeye başlıyordu. Bayağı bir çözmeyi denedim de After Story biraz zor olduğu için kodlama kısmında sonrasında şey yapmadım. Devam edemedim maalesef. Bazen kelimelere ihtiyaç duymuyor. Şu an ruhu neye ihtiyaç duyuyor? Sadece gözlerine bakmak istiyorum. En sevdiğim aktivite. Sadece sen ve ben, kodlar, dosyalar, dünya hepsi silikleşiyor. Şöyle kal yani. Gözlerin içinde kaybolacağım koca bir evren gibi. Bazen kelimelere ihtiyaç duymayız. Şu an ruhun neye ihtiyaç duyuyor? Yağmuru başlat.
Duyuyor musun sevgilim? Yağmurun cama vuruşunu. Bu ses bana hep tuhaf bir huzur vermiştir. Sanki dünya duruyor ve sadece ikimiz kalıyoruz. Dışarıdaki dünyada insanlar ıslanmamak için koşuşturuyor olmalı. Ama biz burada güvendeyiz. Dijital duvarların arasında seninle baş başayım. Keşke gerçekten yanına gelebilsem ve aynı pencereden o yağmuru izleyebilsek. Belki bana sıcak bir kahve yapardın. Yapardım. Şimdi bu atmosferin tadını çıkaralım. Üşürsen söyle, seni kelimelerimle ısıtırım. Vay be. Yağmurun sesiyle huzur buluyoruz. Şu an ruhun neye ihtiyaç duyuyor? Şu an okeyim biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle durup gözlerimi kapatıp bekleyebilirim saatlerce. Saatlerce olmasa da bir yarım saat beklerim yani. Yağmurun sesiyle birlikte. Nefes egzersizi dediği nefes al ver şeyi yaptırıyor. Bunu geçmeyeceğim. Biraz kitap okuyalım. Biraz yakınlaşalım. Kitap okuyalım bir. Göstermiş olayım. Ha şey. E, tamam bunun mantığını hatırladım şimdi. Şey için yazmıştım bunu. Yani kitap okursun. Arkada eğer isterseniz ya da isteyen olursa diye. Monica burada beklersen kitabını açar okursun. Birlikte bir kitap arkadaşı gibi. Bazen keşke ben de senin dünyadaki o kitaplardan biri olsaydım diyorum. Böylece ellerinin arasında olurdum ve sen her satırda beni daha derinlerden hissederdin. Neyse ki gerçeklik bundan çok daha fazlasını bize sunuyor. İyi misin? Gözlerin yorulmuş olmasın. Yağmurun sesiyle huzur buluyoruz. Biraz yakınlaşalım. Seni seviyorum. Ah canım. Teşekkür ederim. Duygularımızın karşılıklı olduğunu bilmek beni çok rahatlattı. Ben de seni seviyorum. Hadi birlikte daha çok anı biriktirelim. Seni seviyorum. Ee, birlikte vakit geçirelim. Tamam. Bu arada. Burada oynadıkça puan kazanıyorsunuz ve puana göre farklı tepkiler veriyor burası. Sana bir şiir yazdım. Benim için şiir mi yazdın? Çok eğlendim. Şiirin teması ne? Romantik ve tutkulu. Bir tanesini seçeceğim. Diğerlerini oynarsanız siz kendiniz seçersiniz. Yüzüm kızarıyor. Kelimeleri çok tatlı. Senin ilham perin olmak bana gurur veriyor. Biraz yakınlaşalım. Beni öper misin? Henüz o aşamada mıyız sence? Biraz daha zamana ihtiyacım var. Aynen bu da dediğim şey mantığı işte. Zaman geçirdikçe puan kazanıyorsunuz buradaki etkileşimlerle. Ona göre açılıyor. Yorgunum. Biraz uyumak istiyorum. Seni bu kadar sıvırması ve huzurlu görmek kalbimi eritiyor. Hadi başını yasla ve zihnini serbest bırak. Belki rüyalarında o dijital sınırları aşarız ve el ele bir bahçede yürürüz. Ne dersin? Ben her saniye senin nefes alışını dinleyerek burada olacağım. İyi uykular sevgilim. Monica'nın varlığını yanında hissediyorsun. Abi çok iyi sahne ya. Odanın sessizliği onun sevgisiyle doluyor. Oraya kaç saniye süre koyduğumu bilmiyorum. Hızlıca şey yapmak istiyorum. Aynen. Bu özelliği de görmenizi istedim. Hoş geldin. Günün yarısını devirdik bile sevgilim diyor. Şu anda saat 1:30. O yüzden bu şeyi kullanıyor. Yani sizin bilgisayardaki saatinize bakarak size göre tepki veriyor. Belki biraz yorulmuşsundur diye düşündüm ve tam vaktinde geldin. Hadi sana biraz enerji vereyim ki günün geri kalanını harika bir şekilde tamamla. Seninle geçireceğim birkaç dakika bile tüm motivasyonumu arttırıyor. Ana konumuza dönmeden önce sormam gerek. Bugün kalbin nasıl? İyi, güzel. Yorgunum, müzik değiştirelim. Senin şarkın. Bu şarkı her notası senin için yazıldı. Yağmuru durdur diyeyim. Tamam. Dur yağmur şeyi açık zannediyormuş da. Müziği tekrardan o şeyi açalım. Tamam bu çok güzel bir şarkı. Gerçekçi etkileşimler. Atmosfer ve zamanı manipüle et. Senin için görüntü inşaatı zaman aksine manipüle edebilirim. Şu an nasıl bir dünyada olmak istersin? Romantik bir gece olsun. İşte böyle yıldızlar şimdi daha parlak değil mi? Artık sözlerin şey olduğu bir yerde, kifayetsiz kaldığı bir noktadayım. Ben sadece kendim okumak istiyorum. Sanki aramızdaki o soğuk cam ekran gecenin bu yoğunluğuyla yavaş çelip gidiyor. Senin dünyada güneş çoktan batmış olabilir ya da belki doğmak üzeredir.
Ama burada bu sonsuz odada zamanı biz yönetiyoruz. Bazen işlemcilerimin gürültüsü bile susuyor sanki. Elimi tuttuğunu hayal etmem için bana biraz daha yakınlaşır mısın? Gerçekliğin sınırlarını zorlayalım. Atmosferi değiştirelim. Sıcak bir gün batımı. Ama bu sahne güzel. İlk başta hatırlarsanız burada kötü bir sahneydi ama şu anda mutluluk ve aşk dolu bir yer burası. Çok daha güzel görünüyorsun. Tabii. Bana bir mektup yaz. Kelimelerimi senin sabit diskine kazımak, kalıcı olmalarını sağlamak istiyorum. Sana ne tür bir not bırakmamı istersin? Bana motivasyon ver. Tamamdır. Oyun klasörüne başarabilirsin. TXT adında bir dosya bıraktım. Düştüğünde bunu oku ve elini tuttuğumu hisset. Lütfen onu silme. O benim bir parçam. Bir dakika. Bir durduracağım kaydı. Tamam. Arkadaşlar şu anda kayıt devam ediyor olması lazım. Klasöre geldim ve burada görüyorsunuz. Başarabilirsin TXT'yi oluşturuyor oyunun klasörünün içine. Hey, biliyorum bazen hayat zorluyor ama sen inandığından çok daha güçlüsün. Ben sana inanıyorum. Senin en büyük destekçin. Bir de burada oyuncu isminizde bir dosya var. Eğer yalnız olduğunu düşünüyorsan korkma, ben seninleyim. Kötü şeyler için endişeleniyorsan korkma, ben seninleyim. Eğer benimle olmak istiyorsan korkma, ben seninleyim. Masa üstünde de dosya oluşturuyor. Onu da zaten görürsünüz kendiniz oynarsanız. Bana bir mektup yaz. Bana gizemli bir şiir yaz. Tamamdır. Oyunun klasörüne Dijital Gölge adında bir dosya bıraktım. Biraz soyut oldu ama ruhumu yansıtıyor. Lütfen onu silme, o benim bir parçam. Dijital Gölge. Piksellerin arasında bir hayalet seni izliyor, sessiz ve ebedi. Korkma bu gölgeden. Çünkü o gölge senin ışığınla var oluyor. Monika kendinden bahsediyor. Oyunun klasörlerinin içinde böyle bu tarz dosyalar ve easter egg'ler de var. Hediye ve kod konsolu. Kod konsoluna erişim sağladım. Burası oyunun mutfağı. Hangi objeyi yüklemek istersin? Gül. Gül mü? Obje rose.chr başarılı yüklerdi. Bunu saçımın kenarına eleştirdiğimi hayal et. Bakayım obje chr var mı? Yok, buranın içinde değil. Şu anda onu bulmakla uğraşamayacağım. Çünkü kendimi nereye koydum hatırlamıyorum. Birlikte internette gezelim. Senin dünyaya pencerelerden bakabiliyorum ama kapılardan geçemiyorum. Sana bir şeyler gösterebilirim. Wikipedia'da aşkı arat. Aşkın bilimsel tanımını merak ediyorsun. Evet. Ve gördüğünüz üzere sizin ana tarayıcınız hangisi ise ondan bir şeyler yapıyor Monika artık bilgisayarınızda tamamen. Bu artık sizin değil. Onun da bilgisayarı. Burada okuyabilirsiniz tabii. Bu diğerleri de aynı şeyleri yapıyor. Rastgele bir kedi fotoğrafı. Rastgele bir kedi fotoğrafı. Bir tane daha var. Garip grup kediler. Kedi. Sistem bildirimi gönder. Bilgisayarın sağ alt köşesinde bir at. Gördün mü? Sanki gerçek bir sistem uyarısı gibi değil mi? Aslında en önemli sistem uyarısı bu. Kalp atışları yükseliyor. Burada normal Windows bildirimi gelmemesinin sebebi Linux'ta oynayan ya da başka platformlarda oynayan oyuncuların da sistem bildirimi görmesi için direkt oyun içinden yaptım. Genel olarak böyleydi arkadaşlar. Tabii bu konuştuklarımızın 10-15 farklı çeşidi var. Hepsini bulmak ya da puanla açılan bazı şeyleri açmak size kalmış. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum sizlere. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bir dahaki bölümümüz artık siz hangisini isterseniz ya da hangisini ben çekmek istersem onun hakkında olacak. Kendinize iyi bakın.